Merhaba arkadaşlar, ben Elif Premlise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün size popcorn yapraklı V yakalı bir hırka çalışmasının anlatımını yapacağım. Görmüş olduğunuz örgüm rahat 2-3 yaşa kadar kullanılabilecek, belki 4 yaşındaki bebeğin de giyebileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Ölçülerini videonun sonunda santim santim size verdim arkadaşlar. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Çok kolay ve çok keyifli bir çalışmaydı. Elbiseyi örerken arkadaşlar şu kol çalışmasını dikişli yapmıştım. Hırkayı örerken kol çalışmamızı bütün çalıştım. Bakın, kolumuzda dikiş yok, bütün örülen bir çalışma oldu. Şayet elbise ören arkadaşlar kollarınızı bu şekilde bütün çalışmak istiyorsanız sayılarımız aynıdır, kol sayıları. Elbisenizin kollarını dikişsiz çalışabilirsiniz. Ya da hırkada dikişli bir kol çalışmayı tercih eden arkadaşlar olursa elbisenin kol çalışmasını yine hırkaya uygulayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yakadan başlanan klasik bir V yaka roba çalışmasıdır arkadaşlar. Örgümüzü örüyoruz, bitiriyoruz ve şu görmüş olduğunuz kenar lastiklerini, ilik, düğme ve yaka lastiğini en son örerek örgümüzü tamamlıyoruz. Çok keyifli ördüm, çok keyifli anlattım. Umarım aynı keyifle siz de örersiniz. Beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi önce yapın. Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar benimle tecrübelerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha küçük ya da daha büyük örmek isteyen arkadaşlar daha küçük ya da büyük örmenin en kolay yolu sayıları hiç değiştirmeden sadece ip kalınlığıyla oynayarak daha ince iplerle, daha küçük bir tık kalın iplerle 1-2 yaş daha ördüğümüz örgüleri büyütebiliriz. Bunu her zaman söylüyorum. Ama aynı ip ve aynı şişi kullanarak eğer daha büyük örmek istiyorsanız yaka sayılarıyla oynamanız lazım arkadaşlar. Ben bunun bir tık kalın ipiyle beraber kendime göre biraz sayıları artırarak aynı modeli başladım. Umarım bitirebilirim bu yoğunlukta. Her modeli arkadaşlar büyütüp küçültebilirsiniz. Çok basit teknikler kullanarak, en kolayı da ip kalınlığıyla oynayaraktır. Şayet siz de farklı ipler ve farklı sayılar kullanıyorsanız, o şekilde örüp örgülerinizi bitirdiyseniz tecrübelerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü farklı ip ve farklı sayılarda farklı yaşlara örmek isteyen birçok arkadaşım sayı ve ip soruyor. Eğer siz farklı sayılarla ve farklı iplerle ördüyseniz arkadaşlar, ben şu iple, şu kadar ilmekle ve şu yaşa ördüm diye paylaşırsanız hem kendi adıma hem de bu tür soruların cevaplarını arayan arkadaşlarımın adına çok memnun olurum. 1,5 yumak ip kullandım arkadaşlar. Yani tedarikli başlayın örgüye. 1,5 yumağı rahat kullandım. Tam 2 yumak bitmedi ama bayağı ipim arttı. Eğer yarım ipleriniz varsa bir yarım yumak ve yarım yumaktan bir tık fazla bir ikinci ipe ihtiyacımız olduğunu unutmadan örgümüzü öyle başlayalım. 3 tane ilik çalışması yaptık. Ben böyle elma desenli şöyle yaprakları olduğu için bu düğmeleri kullanmayı tercih ettim. 3 tane düğmeden 1,5 yumak iple beraber örebileceğiniz çok güzel bir hırkayı 2-3 yaş bebekler için size anlattım. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım. Şimdi hazırsak bu güzelliği hep birlikte örmeye başlayalım. Arkadaşlar, hırkamı Nako'nun Elite Baby serisiyle öreceğim. Anti peeling özelliği olan 100 gram ve 250 metre uzunluğunda bir örgü ipi, bebek örgüsünde çok kullandığım iplerden biri arkadaşlar. Renk numaramı merak eden arkadaşlar, 6837 renk numaramız. Genelde ben
Nako Elite Baby ile örerken 3,5 ya da 3,75 milimetre örgü şişi kullanarak örgümü örüyorum. Fakat bu çalışmanın biraz dökümlü olması lazım. Özellikle kol kısmındaki popcorn yapraklarının dökümlü olabilmesi için bu kez 4 milimetre örgü şişiyle misinalı bir şişle örgümüzü örmemiz lazım. Çünkü bu modelin elbisesini ördüğümde kollarını dikişli yapmıştım ve ördükten sonra demiştim ki şayet bu elbiseyi bir daha örersem kollarını dikişsiz örerim diye düşünmüştüm. Öyle daha güzel olacağını düşünmüştüm. O yüzden hırkada kol çalışmasını bütün yapacağız arkadaşlar. Misinalı şişle beraber hiç dikişsiz sizinle 2 tane kazak ördük. Daha yeni ördük bu kazağı. Eliniz artık alışmıştır. Çok pratik bir şekilde örebiliyoruz. Misinamızın uzunluğunun ne kadar olduğunun hiçbir önemi yok. Hatta uzun misinalarda kol çalışmak daha rahat oluyor. Evet, o yüzden misinalı şişle başlayacağım ve misinalı şişle kolları dönerek öreceğim. Şimdiden söyleyeyim, ama dikişli yapmak isteyen arkadaşlar elbise çalışmamdaki kolu uygulayabilirler. Şimdi yakadan başlanan V1 çalışma olduğu için normalde 76 ya da 80 ilmekle ben yakadan başlanan örgülerimi örüyorum. Fakat bunda 52 ilmekle örgüye başlıyoruz. Klasik ilmek atma tekniğiyle beraber 52 ilmek şişime attım. Burası bizim tam yaka kısmımız. Yakaya lastikten bir bant yapacağız arkadaşlar. İlik, düğme ve yaka kısmımızı örgümüz bittikten sonra öreceğiz. O yüzden şöyle bir sıra ters örgü örerek örgüme başlıyorum. Bu aslında örgümün arka tarafı ve bir sıra ters örüyorum ki ön kısımda bir sıra düz örgü elde etmiş olayım. Evet, 4 milimetre örgü şişimle beraber 52 ilmekle örgüme başladım ve bir sıra ters örgü örüyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi roba ayrımlarını yapalım. Öyle devam edelim. Ne dedik? V yaka bir çalışma yapacağız dedik arkadaşlar. 2 ilmek ön bedene bırakacağım. Hemen şöyle işaretleyicilerimi önce takayım. Ondan sonra çok rahat bir şekilde öreriz. Ön beden için 2 ilmek. Çünkü burada V yaka çalışması olacak. Artırarak bu ön bedeni büyüteceğiz. Roba ayrımlarım için de 2 ilmek bırakıyorum. Bakın 2 önden sonra roba ayrımı için 2 ilmek bıraktım. Bir ayraç da buraya taktım. Kol ilmeklerim 11 ilmek. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ayırdım. Ayracımı taktım. Yine roba ayrımı için 2 ilmek ayırıyorum ve ayracımı takıyorum. Arka bedenim için 18 ilmek ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hemen bir ayraç da buraya takalım. Yine roba ayrımı için 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi ayırdım. Ayracımı taktım. İkinci koluma geldim. Kol ilmeklerimiz 11'di. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ayırdım. Ayracımı taktım. Son olarak roba ayrımı için 2 ilmek bıraktım. Ayracımı taktım. İkinci ön bedenim için de 2 ilmeğim kaldı. Şimdi örmeye başlayalım. Arkadaşlar, ön bedendeki V çalışmamızı yaparken düz sıranın birinde artış yapacağız. Diğerinde yapmayacağız. Yani 2 sırada bir artış yapacağız.
Diğer roba ayrımlarında klasik her düz sırada artış yapacağız. Sadece V kısmımızda, ön kısmımızda 2 düz sırada bir artıracağız. Şimdi ilk kurulumda artışımızı yapalım. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından bir gizli artış yaptım ve çalışmam için. Sonra bir düz ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Roba ayrımlarında zaten artış yapıyoruz. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini düz örgü olarak örüyorum. Ardından roba ayrımından sonra bir gizli artış yapıyorum. Roba ayrımlarının öncesinde ve sonrasında artış yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz. Şimdi kola geldik. Kolda popcorn'u yaprak çalışması uygulayacağız. Kolda 11 ilmeğimiz var. 6. ilmeğimiz bakın 2 4 5 6. ilmeğimiz 2 4 5 6. ilmeğimiz. Bu bizim yaprağımızın ana ilmeği arkadaşlar. Bunun sağından ve solundan yaprak çalışmasını yapacağız. Öncesinde artırma yaptıktan sonra 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın şuradaki ilmek 6. ilmeğim. Öncesinde 2 ilmek var. Soldan sağa doğru bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ana ilmeğim burada. Ana ilmeği gördüm. Bir dola, ana ilmeği düz ör, tekrar bir dola, sıradaki 2 ilmek yönlerini değiştirerek birlikte kes. Yaprak kurulumunu yaptık. Bakın yine 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeği düz örgü olarak ördüm ve kolu tamamladım. Roba ayrımının oradayım. Gizli artırmamı yaptım. Roba ayrımı için 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar şöyle bir gizli artış yaptım ve arka bedendeyim. Ne yaptık? Arka bedene 18 ilmek ayırmıştık. 18 ilmeğimizi düz örgülerle örüyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Arka beden bitti. Roba ayrımının oradayım. Hemen bir gizli artış. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Sonra tekrar bir gizli artış. Ve ikinci koldayım arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 6. ilmeğimiz ana ilmeğimiz. İlk 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüğümde sıradaki ilmek ana ilmeğim. Ana ilmeği gördük. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru kesim yaparak ikinci yaprağımızı da oluşturduk. Ardından 3 ilmeğim var. Ördüm ve kol çalışmam bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini düz örgü olarak ördüm. Ardından bir gizli artış daha. Ön bedene geldik. Ne dedik? Ön bedende 2 ilmeğimiz var. V için bir artış yapıyorduk burada da. O yüzden ilk ilmeği ördüm. Ardından bir gizli artırma yapıyorum. V çalışmam için son bir ilmeğim var. Son ilmeğimi de örerek bitiriyorum. Evet, ilk kurulumu yaptık arkadaşlar. Şimdi burada ilmek alacağız ön kısımlardan. O yüzden ilk ve son ilmeklerimizi hep öreceğiz arkadaşlar. Düzgün bir yaka çalışabilmemiz için. Şimdi arka sıradayım. Bakın ilk ilmeği
örerek başladım. Arka sırada var olan ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Bakın. Birazdan bu işaretleyicileri iptal edeceğim. Çünkü bunlarla örmek oldukça zor. Ama şöyle bir iki sıra siz iyice kavrayana kadar bunu böyle göstereceğim her zamanki gibi. Geldim. Bakın. Artış yaptığım ilmekler ve normal ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bakın yaprak çalışmam için dolamış olduğum ilmekler ajurlu ilmekler. Diğer yaptığımız artırmalar gizli artırma arkadaşlar. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örgülerle örüp sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle beraber ilmeklerimin tamamını ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Yine roba artışlarını yapacağız. Yaprağımızı çalışacağız. Fakat V çalışmamızı bir düz sırada yapacağız. Bir düz sırada yapmayacağız. Yani bu sırada V çalışması yapmıyoruz. Var olan ilmekleri örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Gizli artırmamı yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini düz olarak ördüm ve tekrar gizli artırma yaptım. Kola geldik. Şimdi arkadaşlar bakın yine 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Ana ilmeğim burada. Öncesinde dolama yaptığım ilmek, öncesinde 2 ilmek var. Bakın bir önce yandaki ilmekle kesmiş olduğum ilmek burada. 3 düzden sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Ana ilmeği görünce bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, yanındaki ilmeği ört. Yine bakın kesim yapacağım ilmek burada. Bu ilmekle yanındaki ilmeğin yönlerini değiştirdim ve ikisini birlikte sağdan sola doğru kestim. Bakın yine 1, 2, 3 düz ilmeğim var. 1, 2, 3 düzümü ördüm ve kol çalışmam bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artışımı yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini düz olarak ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi arka bedendeyiz. 18 ilmeğimiz vardı. Bir önceki sırada 2 ilmek sağda ve solda artış yaptık. Artık bizim arka bedende 20 ilmeğimiz var. 20 ilmeği örüyorum. Evet, 20 ilmeği ördüm. Roba artışının olduğu yerdeyim. Bir artış yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm. Ve tekrar bir gizli artış yapıyorum. Şimdi ikinci kola geldik. Yine ne yaptık? 3 düz ilmekle başlıyoruz. 1, 2, 3 düz ilmeği ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Artış yaptığım ilmeğim. Burada da ana ilmeğim var. Ana ilmeği gördüm. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, yanındaki ilmeği ör. Yine kesim yaptığım ilmekler. Bu ilk ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sağdan sola doğru birlikte örüyorum. Ardından 1, 2,
3 düz ilmek ördüm. Kol çalışmam bitti. Roba artışının olduğu yerdeyim. Bir artış yaptım, gizli artırma. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm. Ardından tekrar bir gizli artış yaptım. Bu sırada yakada artış yapmıyorduk. O yüzden 1, 2, 3, 4 düz ilmekle beraber sıramı tamamladım. İkinci kez artış ve yaprak çalışması çalıştık. Arka sırada ne yapıyorduk? Var olan ilmeklerin tamamını, ilk ilmeğimiz de dahil, bunu unutmuyoruz, ters örgülerle örüyoruz. Evet, yine örelim ve sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle sırayı tamamladım. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Bakın, yaprak çalışmamız belirgin oldu. Robamız biraz şekillenmeye başladı. Bakın. Kollarımız burada, arkamız burada. Ön bedenimiz de artarak V şeklini alacak. Evet, tekrar başlayalım. Şimdi arkadaşlar, şu ayraçlarım var ya, roba artışını belli etmek için bunları bu roba ayrımının 2 ilmeğinin sağına soluna değil de şu 2 ilmeğin arasına, tam şuraya takacağım ki yine anlayabilin, ama bu şekilde devam etmeyeceğim. Şimdi bir sıra artış yapmıştık, bir sıra artış yapmamıştık ön bedenin V kısmında. Şimdi tekrar artış yapacağız. Ne dedik? İlk ilmeği örerek başlıyoruz dedik. İlk ilmeğimizi ördük. Ardından artışımızı yaptık. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördük. Bakın, toplamda 2, 4, 6 ilmek oldu. Şimdi şunu çıkaracağım. Bir dolama yaptım roba ayrımı için. 1, 2 ilmek ördüm. Bunu da çıkaracağım. Ardından tekrar bir gizli artış yaptım dolama yaparak. Şimdi işaretleyicimi şöyle, bakın, roba ayrımının 2 ilmeğinin tam bu 2 ilmeğin arasına yerleştirdim. Kola geldik. Roba ayrımından sonra artışımı zaten yapmıştım. Evet, ayracım ipimi yakalamış. Şimdi kola geldik, kola örüyoruz. Artıştan sonra yine 3 ilmek arkadaşlar, bakın. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ve 5. ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. 1, 2 düz ilmek ördüm. Bakın, ana ilmeğim burada. Şöyle yapalım, hatta şu ana ilmekleri de siyahla işaretleyeyim. Bakın, ana ilmek burada. Şöyle takayım. Burası bizim yaprağımızın ana ilmeği. Ana ilmeği gördüm. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, ardından 1, 2 ilmek düz ördüğümde, bakın, kesim yaptığım ilmek burada. Bu ilmek ve yanındaki ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Bakın, yaprak şekillenmeye başladı. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüm. Kolum bitti. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artış yaptım. 1, 2 roba ayrım ilmeğini ördüm. Şuraya da takalım. 2 ilmeğin yine arası roba ayrım ilmeklerinin. Ardından bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğinin öncesinde ve sonrasında hemen artış yapıyoruz. Arka bedene geldim. Arka bedende
20 ilmeğimiz olmuştu. Yaptığımız artışlarla 22 ilmek oldu. Şimdi 22 ilmeği örüyorum. Evet, arka bedeni bitirdim. İkinci kola geldim. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir dola, roba ayrımının 2 ilmeğini ör, tekrar bir dola. Şimdi bir işaretleyici de buraya takalım. Yine roba ayrımının 2 ilmeğinin tam arasına. Evet. Şimdi ikinci kolu örüyoruz. Bakın yine 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın kesim yaptığım ilmek burada ve önünde ilmek var. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüğümde yaprağımın ana ilmeğini gördüm. Hemen onu da işaretleyelim. Ana ilmeği görünce hemen bir dola, ana ilmeği düz ör, tekrar dola, 1, 2 düz ilmek ördüğümde bakın yaprağımın kesim yaptığım ilmek. Bunu ve yanındaki ilmeğin yönlerini değiştirerek sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüğümde artık kolum bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi burayı da işaretleyelim. Bakın. Roba ayrımının 2 ilmeğinin tam 2 ilmeğin arasına yine işaretleyicimi taktım. Artışı da yaptık. Şimdi V çalışmamız için burada artış yapmıştık. Şimdi burada da yapacağız. 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüm. Sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı. Bir gizli artış yaptım ve son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın burası genişlemeye başladı. Örgümüzün arka tarafında var olan ilmekleri ilk ilmekte dahil ters örgülerle örüp sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle ilmeklerimin tamamını ördüm ve sıramı tamamladım. Yine örgümüzün düz sırasındayız. Bakın 1, 2, 3 tane ajur çalışması yaprağımıza yaptık. Toplamda 5 ajurlu olacak arkadaşlar. O yüzden devam ediyoruz. Şimdi ön sırada artışımızı yapmıştık. Şimdi yapmıyoruz. İlk ilmeği örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bakın roba ayrımının 2 ilmeği, araya da ayraç takmıştım. Bir gizli artırma yapıyorum. 1, 2 ilmek roba ayrımı için ördüm. Ardından bir artış yaptım. Yine kolumdayım. Değişen bir şey yok. Bakın 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördükten sonra artık çok belli. Kesim yaptığım ilmek burada ve öncesindeki ilmek. Soldan sağa doğru bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ana ilmeğim burada. Ana ilmeğe kadar da var olan ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3. Her artış yaptığımızda buradaki sayı artıyor arkadaşlar. O yüzden sizin dikkat etmeniz gereken ana ilmeğimiz. Ona da işaretleyiciyi taktık. Kesimden sonra ana ilmeğe kadar kaç ilmek varsa hepsini düz örüyoruz.
Ana ilmeği gördük, tam önündeyiz. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sonra bakın kesim yaptığımız ilmeğe kadar 1 2 3 ilmeği düz olarak ördük. Bakın kesim yaptığım ilmek çok belirgin. O ve onun yanındaki ilmeği yönlerini değiştirip sağdan sola doğru. Bakın yaprağın böyle açılması lazım. O yüzden birini soldan sağa doğru, diğerini sağdan sola doğru ilmekleri örüyoruz ki şu düzgün görüntüyü elde edebilelim. Ardından 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm. Ardından tekrar bir gizli artırma yaptım ve arka bedeni ördüm. En son arka beden 20 miydi, 22 miydi? Ben de unuttum. Her sırada 2 ilmek artıyor. Sayısının da önemi yok. Doğru arttırdıktan sonra arka beden ilmeklerimizi örüyoruz. 18, 20, 22, sanırım şu an 24 ilmek oldu arkadaşlar. Dördüncü kez arttırıyoruz ya. Evet. Geldim. Arka beden ilmeklerim bitti. Bakın roba ayrımının oradayım. Hemen gizli artırmamı yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım ve ikinci koldayım. Ne yapıyorduk? 3 düzle başlıyorduk. Bakın. Kesim yapacağım ilmek burada ve önceki ilmekle beraber keseceğim. Ondan önce 3 ilmek var. 1 2 3 ilmeği düz ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Sonra 1 2 3 ilmeği düz ördüm. Bakın ana ilmek burada. Ana ilmeği gör. Hemen bir dola. Ana ilmeği ör. Tekrar bir dola. Ana ilmeği görünce yapacağımız işlem bu. Ardından 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın kesim yaptığım ilmek şöyle yatay olarak böyle çapraz gidiyor. O ilmek ve onun yanındaki ilmeği birlikte sağdan sola doğru kestim. 1 2 3 ilmek ördüm ve kolum bitti. Roba ayrımının oradayım. 2 ilmeğim burada. Hemen bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini düz ördüm ve tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi ön bedendeyim. Ön bedende ne yaptık? Bir sıra artış yaptık. Bir sıra artış yapmadık. Bu sıra artış yapmayacağımız sıraydı. O yüzden 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Geriye dönüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimiz de dahil. Evet, ters örgülerle yine sıramızı tamamlayalım. Evet, yine ters örgülerle beraber sıramı tamamladım. Arkadaşlar, roba artışlarını anlamışızdır. Zaten devamlı yaptığımız şey, roba ayrımlarını gördüğümüzde sağında ve solunda artış yaparak robamızı büyüteceğiz. Şu ön kısmı da anladık sanırım. Bir düz sırada artış yapıyoruz. Her iki ön bedende böyle V şeklinde yakamızı artırarak ilerliyoruz. Bunu da anlamışızdır, öyle tahmin ediyorum. İsterseniz şöyle devam edelim. Daha kolay olsun. Çünkü bayağı uzun bir çalışma oldu. 30 dakikadır sadece şurayı anlatıyorum. Arzu ederseniz şöyle yapalım. Roba artışlarını artık biliyoruz. Sadece kol kısmındaki çalışmayla beraber şöyle geleyim. Roba ayrımının 2 ilmeğinin olduğu yere kolu anlatayım size.
Sonra artışları yapalım kendimiz. Tekrar ikinci kolu yine anlatayım. Öyle ilerleyelim. Yoksa her sırayı anlatmak zorunda kalırım. Elbiseyi anlatırken çok uzun bir çalışma oldu ve bölümlere ayırdım. Aynı şey hırkada olmasın. Bence öyle devam edelim. Şimdi başlayalım. Son kez şu göstereyim ön kısmı. Hemen zaten kol burada. İlk ilmeği örerek başladık. Bir sıra artırmamıştık. Şimdi bu sırada artırıyoruz arkadaşlar. Artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm. Ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi kola geldik. Kolda yine bir şey değişmiyor. Bakın 1, 2, 3 düz ilmeği ördüm. Kesim yaptığım ilmek burada. Önceki ilmekle beraber soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra ana ilmek burada. Bakın ana ilmeğe kadar 1, 2, 3, 4 ilmek var. 1, 2, 3, 4 düz ilmeğimi ördüm. Ana ilmeğin oraya geldim. Hemen bir dola. Ana ilmeği ör. Tekrar bir dola. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde bakın kesim yaptığım ilmekteyim. Bu ilmek ve yanındaki ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru ilmeğimi çalıştım. Bu arada 5. ajur çalışmamızı yaptık. Artık yaprağımızın en geniş kısmına ulaştık. Artırmalarımız şu, ajurlu çalışmalarımız bitti. Bundan sonra keseceğiz ve yaprağı sıfırlayacağız arkadaşlar. Evet, kesimi yaptık. Sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın roba ayrımının oradayım. Bir dolama yaptım. 2 ilmeği ördüm. Tekrar bir dolama yaptım ve arka bedendeyim. Şimdi arka bedeni örelim. Artışa şuradaki roba ayrımından sonra ikinci kolla yine devam edelim. Evet, arka bedeni tamamladım. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm ve tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi kolumuzdayız. Yine 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bakın kesim yapacağım ilmekler burada. Soldan sağa 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde ana ilmeğin oradayım. Bir dola, ana ilmeği ör. Tekrar bir dola. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmeği ördüm. Bakın 5. ilmek kesim yapmış olduğum ilmek. Yanındaki ilmekle yönlerini değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3 düz ilmek ördüğümde roba ayrımının oradayım. Bir dola, roba ayrımının 2 ilmeğini ör. Bir dola, gizli artırmayla. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği ördüm. Tekrar artış yapacaktık burada. Buranın artışını da şöyle yaptım ve son ilmeği de örerek sıramı tamamladım. Evet, arka sırada var olan ilmeklerin tamamını örelim. Arkadaşlar, şimdi roba artırmamızda yaka artış yapma sıramızı bir önceki sırada yapmıştık. Bu sırada yapmıyoruz. Önce onu belirteyim. Burayı daha hatırlatmayacağım size. Çünkü yaprağımız artık büyümeye başlayacak. Dediğim gibi hep artık bundan sonra yaprak çalışacağız. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurlu yaprağımızı çalıştık. Yaprağımızın en geniş sayısına ulaştık. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğimiz var. Yaka 13'e ulaşınca, yaprak 13'e ulaşınca arkadaşlar artık
yaprağımızın ajurlu kısmı bitiyor. Sonra eksilterek sıfırlayacağız bu 13 ilmeği. Şimdi yaprağımızın bu bitiyor ama yerine yeni 2 tane yaprak ilave edeceğiz. Bakın. Şu kesim yapmış olduğumuz kenar ilmeklerimiz çok belirgin. Bir sonraki yaprağımız, ana ilmek olarak kullanacağımız ilmek, şurada kesim yapmış olduğumuz ilmekler. Biri bu, diğeri bu. Hemen buradan işaretleyeceğim. Bir kere gösterince zaten anlayacaksınız. Hiç karıştırmazsınız. Bakın. Ana ilmeğin biri bu. Ana ilmeğin diğeri bu. Bir tarafta işaretleyeceğim. Diğer tarafta işaretlemeyeceğim. Ana ilmeği gördükten sonra örneği karıştırma şansınız yok. Şimdi başlayalım. Ne dedik? Bu sırada artış yapmıyoruz. Bir önceki sırada artış yaptık. Şimdi ön bedene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmekle başladım. Roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve koldayım. Ne dedik? Ana ilmeğimiz bu. Ne yapıyorduk ana ilmekten önce? Bir dolama yapıyorduk. Ana ilmeği örüyorduk. Bir dolama yapıyorduk. Ve şu kenarda tıpkı şu kesme çalışmalarımızı yaptığımız gibi yaprağı oluşturduğumuz 2 ilmeğimiz var. Şimdi başlayalım. Ne yapıyorduk? 3 ilmek örüp öyle başlıyorduk ya. Şimdi buradaki kenar ilmek sayımız artış yaptıktan sonra 2 düz ilmekle başlıyor. Bakın 1, 2 düz ilmeği ördüm artıştan sonra. Ana ilmek burada. Öncesindeki 2 ilmek burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorduk. Ardından ana ilmeğimizi gördük. Bir dola. Ana ilmeği ör. Bir dola. Bakın. Sonra da yaprağı kapatacağız. Kenar kısmı. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip bu kez sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın yeni yaprağımız burada oluştu. Ardından 1, 2, 3 düz ilmek ördüğümüzde bir önceki ana ilmeğimiz burada. Şimdi buraya da popcorn çalışacağız arkadaşlar. Şu işaretleyiciyi çıkardım. Artık bunun burada bir hükmü kalmadı. 2,5 milimetre örgü tığım var. Bakın geliyorum. Buradaki ana ilmeği, eski ana ilmeğimizi öyle diyelim. Tığımı alıyorum. Popcorn çalışması çok yaptık. Yaprak çalışması da çok yaptık. Hatırlayacaksınız. Şimdi hemen bakın. Bu ilmeği tığımı aldım. Ardından 1, 2, 3 tane zincir çektim. Zincirlerinizi bol çekmemeye gayret edin. Tığıma ipimi doladım. İlmeğin içerisine battım. Ve 1, 2 de çıktım. Bakın 2 tane ikili trabzanım oldu. Devam edeceğim. Bunu 5'e tamamlayacağım. Tığıma ipimi doladım. İlmeğimin içerisine battım. Tekrar 1, 2 de çıktım. Bakın 3 tane ikili trabzan oldu. Tığıma ipimi doladım. İlmeğe battım. 1, 2 de çıktım. 4 tane ikili trabzan oldu. Tığıma ipimi doladım. İlmeğe battım. 1, 2 de çıktım. 5 tane oldu. Bunu isterseniz 4 de yapabilirsiniz. Kabarık olmasını istiyorsanız benim gibi 5 de yapabilirsiniz. Ben elbisede de bunu 5 çalıştım. Şimdi 5 taneye ulaşınca 5'ini birlikte örüyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve geliyorum bu ilmeği yine şişime alıyorum. Bakın. Burada böyle kabarık bir popcorn çalışmış olduk. Sonrasında devam ediyoruz. Bakın. Yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği keserek başlayacağız. Arada 3 düz ilmek var. Önce 3 düz ilmeğimizi örüyoruz.
1, 2 ve 3. Ardından ana ilmek burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyoruz. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola yaptıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip bu 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru örüyoruz. Bitti. 2 tane yaprağı kurduk. Bir önceki yaprağı da bakın bu şekilde popcornla çalışmış olduk. Ardından 1, 2 ilmek ördüm. Kol çalışmam bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir dola gizli artırmak için 2 roba ayrım ilmeğini ör. Tekrar gizli artış için dola. Ardından arka bedeni örüyoruz. Şimdi arka bedeni örelim. İkinci kolla devam edelim. Orada da kurulum yapacağız. Aynı şeyleri tekrarlayacağız. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar dolayarak bir gizli artırma yaptım. Ve ikinci koldayım. Ne yaptıydık? 1, 2 ilmek düz örmüştük. Bakın yeni ana ilmeğim burada. Burada işaretleyici kullanmıyorum. Şöyle görün. Burada da bu şekilde. Onun öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ana ilmeği gördüm. Bir dola. Ana ilmeği ör. Bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve ikisini birlikte sağdan sola doğru ör. Ardından 1, 2, 3 düz ilmek ördüğümde bir önceki ana ilmeğimin önüne gelmiş oldum. Ne yapıyorduk? Burada da popcorn çalışıyorduk. Tekrar göstereyim popcornu. Bakın ana ilmeği tığımı aldım. Şöyle. Sonra 3 zincir çekiyorum. Bol olmayacak şekilde çektim. Geliyorum. Bakın ilmek burada. İlmeğin içerisine batıp 2'de çıkıyorum. 1, 2. 2 tane oldu. Tekrar aynı ilmeğe batıyorum. 3. Aynı ilmeğe batıyorum. 4. Ve son kez aynı ilmeğe batıyorum. 5. 5 tane oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve şişime aldım. Bitti. Devam ediyoruz. Şimdi bakın bir sonraki ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği keseceğiz. Arada 3 ilmek var. 1, 2, 3 düz ilmeği ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm ve ana ilmeği. Dola, ana ilmeği ör, dola, sıradaki 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte ör. Yine 2 yaprak kurulumunu ve popcorn çalışmamızı yaptık. 1, 2 ilmek ördüm ve roba ayrımının oraya geldim. Bir dola, roba ayrımının 2 ilmeğini ör. Tekrar bir gizli artırma için dolama yap. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmek. Eğer arkadaşlar bu sırada arttırdım mı, artıracağım mı diye tereddüt ederseniz bakın. Bir önceki sırada artış yaptığımız ilmeğimiz çok belli. Demek ki bir önceki sırada artış yapmışız, bu sırada yapmıyoruz. Öyle de kontrol edebilirsiniz çünkü karıştırılabiliyor. Evet, 10 ilmeği ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün arkasında var olan ilmeklerin tamamını örüp ters örgülerle ilk ilmekte dahil sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle ilmeklerimi ördüm ve bitirdim. Bakın.
Şimdi tekrar başlıyoruz. Bu sıra V çalışmamızın artış sırası aynı zamanda. İlk ilmeğimi ördükten sonra hemen bir gizli artırma yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Ve tekrar bir gizli artış yaptım. Ve yine koldayız. Bakın. Yeni ana ilmeğimiz burada görünüyor. Kesim yaptığımız ilmekler burada görünüyor. Ne yapıyoruz? 2 düzle başlıyoruz. Artışımızı yaptık. Sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir düz ördüm ve bakın ana ilmek burada, yeni ana ilmek. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, bir düz ördükten sonra bakın kesim yaptığım ilmek. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve sağdan sola doğru kestim. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüğümde bakın ikinci yaprak çalışmamın oradayım. Kesim yaptığım ilmek bu ve önünde bir ilmek var. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra bir düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, bir ilmek ördüm. Kesim ilmeğim burada. Hemen onu ve yanındaki ilmeğin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru kestim. Bakın şunu çalışmış olduk yine burada. Ardından 1, 2 düz ilmek ördüm ve roba artışının olduğu yerdeyim. Evet arkadaşlar, diğer kola kadar artışları yapalım. Arka beden ilmeklerimizi örelim ve ikinci kolda devam edelim. Evet, arka beden bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir dola, 2 düz ilmeği ör. Tekrar bir dolayarak gizli artışımı yaptım. Yine 1, 2 düz ilmek ördüm. Kesim ilmeğim burada. Onun önündeki ilmekle ikisini birlikte soldan sağa doğru ördüm. Bir düz ilmek daha örünce bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Tekrar bir dola, bir ilmek ör. Bakın kesim ilmeğim burada. Yanındaki ilmekle beraber yönlerini değiştirip sağdan sola doğru birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın ikinci yaprağım. Ana ilmek burada. Şu kesim yaptığım ilmek önündeki ilmekle beraber soldan sağa doğru birlikte ör. Bir düz ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, bir ilmek ör. Bakın kesim ilmeğim yine burada. Yanındaki ilmekle beraber yönlerini değiştirerek sağdan sola doğru kestim. Ardından 2 düz ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Artış sıramızdı burası. Son bir ilmeğim kaldı. Öncesinde V artışımı yaptım ve son ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Arka sırada var olan ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Arkadaşlar sanırım anlaşılmıştır. Şimdi arka sırayı tamamlayayım. Ne yaptığımızı şöyle açacağım. Bir güzel göstereceğim. Hemen tamamlayalım arka sıraları. Evet. Şimdi robamıza bir bakalım. Bakın V çalışmamızı görüyorsunuz. Önümüz ilmeklerimiz artarak devam ediyor.
kolumuzda da bir yaprağı bitirdik arkadaşlar. Bakın yeni yaprak çalışmamızla beraber ne oluyor? Bu bir alttaki yaprak artık azalarak böyle sıfırlanacak. Bu sıfırlanırken de yeni yapraklarımız büyüyecek arkadaşlar. Bakın arka bedenimiz her artışta 2 ilmek artıyor. Diğer kolumuz ve ön bedenimiz de aynı. Şimdi kaç kez artış yaptık? 1-2 kere yaptık. Üçüncüyü yapacağız. Üçüncüyü de yapayım. Üçüncüyü de yapayım. Dördüncüyü de mecbur göstereceğim. Çünkü kesme sırası var. Neyse böyle devam edelim. Ne yapalım? Biraz uzun bir video olacak. Şimdi ön sırada bir artış yapmıştık. Şimdi yapmıyoruz. İlk ilmek de dahil ilmeklerimizi örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ön bedenim için ördüm ve roba ayrımına geldim. Bir gizli artırma yaptım. Ardından 2 ilmek ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptığımda kola gelmiş oldum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Dolama yaptıktan sonra 2 ilmek düz ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmek benim kesim ilmeklerim. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğin oraya gelmiş oluyorum. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 2 düz ilmek ördüm. Kapanış, bakın kesim yaptığım ilmeğin oradayım. Onu ve yanındakinin yönünü değiştirip sağdan sola doğru ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek düz ördüğümde bakın ikinci yaprağın kesim yerine geldim. Farkındaysanız kesim yaptığımız için şu aradaki sayılar her seferinde 2 ilmek azalıyor. Bakın 3 ilmeğe düştü. Şimdi 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bakın daha da belirgin. Şu kesim yaptığımız, bu kesim yaptığımız ilmek, arada 3 düz ilmek var. Bir önceki sırada 5 vardı arkadaşlar. Kapanıyor. Yani şu yaprak bu yapraklarla beraber kapanmış oluyor. Evet, devam ediyoruz. Kesimden sonra 2 ilmek ördüm. Ana ilmeğe geldim. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, ardından 2 ilmek ördüğümde bakın kesim yaptığım ilmek ve yanındaki ilmek yönlerini değiştirdim ve birlikte ördüm. Sonra 2 düz ilmek ördüm. Roba ayrımının olduğu yere geldim. Hemen gizli artışımı yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm ve tekrar gizli artışımı yaptım. Arkadaşlar ikinci yaprağı artık anlatmıyorum. İkinci kolu anlatmıyorum. Aynısının tekrarı, ne kadar zamandan kazanırsak bizim için iyi. Şurada yaptığımızın aynısını yapalım. Sırayı tamamlayalım. Arka sırada ters örgülerle ilmeklerimizi örelim. Tekrar ön sırada devam edelim. Evet, ikinci kolu ördüm. Düz sıramı bitirdim. Sonra arka sırada da var olan ilmeklerimi ters örgülerle ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar düz taraftayız. Yaka artırmamız var bu sırada. Şimdi ilk ilmeği ördüm. Bir gizli artış yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüğümde roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artış yaptım. 2 ilmek ördüm roba ayrımı için. Tekrar bir gizli artış yaptım ve yine koldayım. Bakın yine 2 ilmek örüyorum. 2 ilmek ördüm. Ardından bakın kesim ilmeğim ve yanındaki ilmek. Soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüğümde
yine ana ilmeğin oradayım. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın kesim ilmeğim burada ve yanındaki ilmeği yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bakın. Ardından pardon, burada şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, özür dilerim. Bir dakika. Şimdi burada bununla bunu keseceğiz. Bununla bunu. Evet sorun yok. Tamam, bir sonraki sırada onu yapacağız. Özür dilerim. Dolama yaptıktan sonra iç ilmeğimi ördüm. Kesim yaptığım ilmek ve yandaki ilmek yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Arada bir düz ilmeğim kaldı. Onu ördüm. Bakın, yeni kesim ilmeğim burada. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Bakın, arada bir ilmek kaldı. 1 2 3 tane ilmeğimiz var kesim ilmeklerimizde. Bir sonraki sırada bunların üçünü birlikte keseceğiz. Benim bir an aklım karıştı, bu sıra mı diye düşündüm. Devam edelim. 2 ilmeği birlikte ördükten sonra 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Bir doladım. 1 2 3 ilmek ördükten sonra bakın, kesim yaptığım ilmek ve yanındaki ilmek yönlerini değiştirdim, kestim. 1 2 ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Artış yaptım. Roba ayrım ilmeklerini ördüm. Artış yaptım. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Arkadaşlar, şurada aklınız karışmış olabilir diye aynı şeyi burada göstereceğim. Normalde kolun bir tarafını atlayıp geçiyordum ya, bu sefer geçmeyeceğim. Şimdi diğer kola kadar örelim şu arka ilmeklerimizi. Diğer kolla yine devam edelim. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm ve tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi koldayım. Başlayalım. 2 düz ilmek örüyorum. Ardından bakın, kesim yaptığım ilmek ve önündeki ilmek. Soldan sağa ikisini birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın, ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sonra 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın, kesim ilmeğim burada. Yanındaki ilmekle beraber ikisinin yönünü değiştirip birlikte ördüm. Ardından bir düz ilmek örüyorum. Bakın, ikinci yaprağımın kesim ilmeği. Soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Bakın, 1 2 3 ilmek kaldı. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 düz ördüm. Ana ilmeği gördüm. Bir dola. Ana ilmeği ör. Bir dola. 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın, kesim ilmeğim ve yanındaki ilmek. Yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru kesmiş oldum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Burada artış yapacağız. Artış yapmayı unutmayın. Sonra ters örgülerle sıramızı tamamlayalım. Ön tarafta yine birlikte örmeye devam edelim. Evet, ters örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün düz tarafındayım. Bakın, yaprağımız oldukça belirgin oldu. 1 2 3 4 ajur çalışması yaptık. 5. ve son çalışmayı bu sırada şimdi yapacağız ve artık bu yaprağımız da bitecek. Şimdi bir önceki sırada artış yaptığımız için burada artış yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek ön bedenim için ördüm. Bakın nasıl V'miz güzel bir şekilde büyüyor. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm ve tekrar bir gizli artış yaptım. Koldayım. Yine 1 2 ilmek düz örüyorum. Bakın, sıradaki 2 ilmek kesim ilmeklerim.
soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ana ilmeğim burada. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmeği ördüm. Artık yaprağımızın son ajur sırası ve en geniş yerine gelmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 tane yan yana yaprağımız var. Bakın bitiş ilmeğim, bitiş ilmeğim, arada bir ilmek. 3 ilmeğimiz var. Bunların üçünü birlikte öreceğiz. Ama düzgün bir kesim yapabilmemiz için şu ortadaki ilmek var ya, bu üstte olacak. Diğer ilmekler altta olacak şekilde bunu öreceğiz. Bunun da en kolay yolu şudur. Bakın soldan sağa doğru şu ilk 2 ilmek var ya, bakın kesim yapacağım ilmek ve yandaki ilmek. Şu 2 ilmeğin arasına şöyle soldan sağa doğru girip yönlerini değiştirip şişe alıp diğer şu 3. ilmeği de ilave ederek üçünü birlikte örmek. Bakın ne olmuş oldu şimdi? Şu ortadaki ilmek önde olmuş oldu. Diğer ilmekler arkada kalmış oldu. Böylece düzgün bir kesim yapmış olduk. Şu diğer tarafta tekrar göstereceğim, merak etmeyin. Şimdi ikinci yaprağa geçtik. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kesim ilmeğim ve yanındaki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Ardından 2 düz ilmek ördüğümde roba ayrımının oraya gelmiş oldum. Bir dola, gizli artışla 2 ilmek ör, tekrar gizli artış için bir dola, ardından arka beden ilmekleri ör. Şimdi arka bedeni örelim, diğer kolda aynı çalışmayı bir kez daha göstereyim. Evet, arka beden ilmekleri ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve koldayım. 1, 2 ilmek ördükten sonra bakın kesim ilmeğim burada. Soldan sağa 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde ana ilmeğin oraya geldim. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1, 2, 3, 4 ilmek ör. Yine bakın yaprağımın kesim ilmeği, diğer yaprağımın kesim ilmeği ve ortada bir ilmek var. Ne dedik? Bu ilmek üstte, diğerleri arkada olacak şekilde üçünü birlikte keseceğiz. En kolay yolu da şöyle ortadaki ilmekten, yani soldan sağa doğru bu 2 ilmeğin arasına girmek, sonra yönlerini değiştirmek. Bakın öne almış oldum, gördünüz mü ortadaki ilmeği? Şimdi bu 2 ilmek artı şu 3. ilmek, yani kesim ilmeklerimiz var ya, üçünü birlikte düz olarak ördüm. Bakın ne kadar düzgün oldu. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ör, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1, 2, 3, 4 ilmekten sonra kesim ilmeğim geldi. 2 ilmeği sağdan sola doğru kes. 1, 2 düz ilmek ördüm. Roba artışının olduğu yerdeyim. Artışımı yaptım, gizli artırmamı. 2 ilmeği ördüm roba ayrımı için. Tekrar artırdım ve ön bedeni örüyoruz. Burada artış yapacak mıydık? Şimdi bak ben de karıştırdım. Bakacağım. Bir önceki sırada yapmışım. Yani şimdi artış yapmıyorum. Bu ilmekleri örüp sıramı tamamladım. Evet, ters sırayı ters örgülerle örüp bitirelim.
Evet, ters örgülerle beraber sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar yeni kurulum yapacağız. Ve bu kurulumu yaptıktan sonra artık aynı şeyin tekrarı olduğu için artık anlatmayacağım. Kilit noktalarda anlatmaya devam edeceğim. Bakın. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Kesim kısımları neydi? Bizim yeni ana ilmeklerimizde ya. Bakın. 1 yeni ana ilmek. 2 yeni ana ilmek. 3 yeni ana ilmek. Yani 3 tane yaprak çalışmasına başlayacağız bu sırada arkadaşlar. Aynı şeyleri yapacağız. Hiç değişen bir şey yok. Sadece yaprak sayımız artıyor. Bakın bir yaprakla başlamıştık. Sonra 2 yaprak oldu. Şimdi kol genişliyor ya. Kol genişlediği için dolayısıyla yaprak sayımız da böyle genişleyerek devam ediyor. Şimdi şuradaki işaretleyicilerimi alıyorum. Ana ilmeklerimi yeniden işaretliyorum. Bakın. Kesim yapmış olduğum ilmek. Aslında daha göstermeme bile gerek yok. Eminim ki karıştırmazsınız ama yine ben işimi sağlam yapayım arkadaşlar. Çünkü bir yerini karıştırırsanız el işiniz elinizde yarım kalırsa olmaz. Evet, bu bir. Bakın, ikincisi aslında ilk ana ilmeğim, görüyor musunuz? Popcorn çalıştım ve tekrar benim ana ilmeğim oldu. Buraya takıyorum şimdi ikincisini. Ve üçüncüsü, bakın yine kesim yapmış olduğum ilmeği. Buna da takalım. Diğer tarafa takmayacağım zaten. Evet. 3 tane yaprak başlayacağız ve şu popcorn çalışmasını, burada yapraklarımızın artışları bitti ya arkadaşlar. Şimdi buralara da 2 tane popcorn yapacağız. Şunun aynısından yapacağız. Evet, başlayalım. Şimdi bir önceki sırada artış yapmamıştık. Dolayısıyla yakaya başlarken önce artışımızla başlıyoruz. İlk ilmeği ördüm. Ardından gizli artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. 2 ilmekle başlamıştık. Bakın kolda ve yakada yaptığımız artışlarla ne kadar ön bedenimiz büyüdü. Şimdi roba ayrımının oraya geldim. Hemen bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yapıyorum. Ve kola geldik. Şimdi ne dedik? Ana ilmeğimiz bu. Ne yapıyorduk? Ana ilmekten önceki 2 ilmeğimiz bizim kesim ilmeğimiz. Ve onun öncesinde bir ilmeğimiz kaldı. Oysa ilk yaprağa başladığımızda roba ayrımından sonra 3 ilmek örüp kesim yapıyorduk. İlk yaprakta. İkinci yaprağa başladığımızda dikkatinizi çektiyse 2 ilmekten sonra kesim yaptık. Şimdi ilmek sayımız azaldı. Bir ilmekten sonra kesim yapıyoruz. Bakın bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada ve öncesindeki 2 ilmeği kesmem lazım. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeğim var. Ana ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve bu 2 ilmeği birlikte ördüm. Yeni yaprağın birini çalıştık. 2 tane daha çalışacağız. Bakın ardından 1, 2, 3 ilmek ördüğümde ana ilmeğim var. Popcorn ilmeğim oldu artık. Bu ilmeğim. Buna popcorn çalışacağım. Şu popcorn'u da son bir kez daha göstereyim. Ondan sonra artık popcorn'u gösterirken de zaman kaybı yapmayayım. Popcorn'u çalışıyorum diyeyim, geleyim. Ne yaptım? Tığıma popcorn ilmeğine girdim ve 3 zincir çektim. Ardından 1, 2 de çıkarak şöyle 5 tane ikili trabzan. İlk 3 zincirim birinci trabzanım. Sonraki trabzan çalışmalarımla toplamda
5 tane ikili trabzana tamamlıyorum. Bakın 1 2 3 4 5. Sonra 5'ini birlikte örüp bir zincirle sabitledim ve geliyorum, bunu şişime alıyorum. Evet, popcornumuzu çalıştık. Şimdi devam ediyoruz. Yine 1 2 3 ilmek örüyorum. Bakın, yeni ana ilmeğim burada. Öncesinde 2 ilmek var. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. İkinci yaprak kurulumunu da yaptık. Devam ediyoruz. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. Bakın, popcorn ilmeği. Şimdi çalışıp geliyorum arkadaşlar. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım ve şişime aldım. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın, ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Üçüncü yaprak kurulumunu da yaptık. Bakın, roba ayrımından önce bir ilmeğim var. Bir ilmeğimi ördüm. Artık roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. 2 ilmeğimi ördüm, roba ayrım ilmeklerimi ve tekrar bir gizli artırma yaptım ve arka bedendeyim. Şurada ikinci kurulumu da tekrar size göstereyim. Şimdi arka ilmeklerimi öreyim. Roba artış yerinden itibaren devam edelim. Evet, arka bedeni ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ikinci koldayım. Bakın, ana ilmeğim burada. Öncesinde 3 ilmek var. Artıştan sonra bir ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ana ilmeğim bu. Bir dola, ana ilmeği ör. Tekrar bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve 2 ilmeği birlikte ör. Bakın, birinci yaprağı yaptık. Ardından 1 2 3 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğim popcorn ilmeğim. Çalışıp geliyorum. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın, yeni ana ilmeğim burada. Önündeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip birlikte ördüm. Ardından 1 2 3 ilmek ördüm ve bakın, popcorn ilmeğim burada. Şimdi popcornumu çalışıp geliyorum. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım ve şişimi aldım. Devam ediyoruz. 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın, ana ilmeğim burada. Öncesinde 2 ilmek var. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Bir ilmek var roba ayrımından önce. Onu da ördüm ve roba ayrımına geldim. Yeniden kurulum yapmış olduk. Ne oldu? 1 2 3 yaprak yaptık. Değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sanırım aynı şeyleri tekrar etmenin de yani bir faydası yok bize. Şimdi şu sıramı bir tamamlayayım. Burası artış sıramızdı. Sonra bir bakalım. Bir miktar örelim, sonra devam edelim. Yoksa her sırayı anlatmakla bu video bitmez. Evet. Geldim. Bir gizli artış yaptım. Ve son ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi bir açıp bakalım arkadaşlar.
Evet. Bakın. Ve çalışmam devam ediyor. 2 sırada bir artırıyoruz. Roba artışlarını her düz sırada yapıyoruz. Yaprağımız bakın bitti. Şu anda şöyle tam bir yaprak. Gördünüz mü? İkinci yaprak çalışmasını yapınca şöyle birinci yaprağında üst kısmı sıfırlanmış oldu. Şimdi ikinci yaprağı çalışıyoruz. Çalışırken de şu popcorn çalışması sırasında yeni yaprak kurulumunu yaptık. Şimdi yeni yaprakları aynı bunlar gibi örerken şöyle artık bunlar da kapanacak. 3 tane yeni yaprağımız olacak. Aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Yaprak çalışması birebir aynı arkadaşlar. O yüzden bir miktar örelim. Artışlarımızı yapalım. Sonra yine beraber devam edelim. Evet arkadaşlar. Üçlü yaprak çalışmamın bakın 1, 2, 3, 4, 5. ajurlu çalışmasını yapacağım. Hatta başlangıçta yaptım. Bakın. Tıpkı şu aşağıdaki gibi 3 ilmeğim kalmıştı. Yaprak çalışmamı çalıştıktan sonra 3 ilmeği birlikte ördüm. Roba artışlarımı yaptım. Arka bedenimi ördüm. Şimdi ikinci kolu beraber çalışarak bitirelim. En son arka bedeni ördüm. Roba artışını yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım. Ve kolumdayım. Bir ilmek ördükten sonra bakın kesim yaptığım ilmek ve önceki ilmek. Soldan sağa 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde ana ilmeği gördüm. Hemen bir gizli artış, bir dolama yaptım. Ana ilmeği ördüm. Tekrar dolama yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bakın kesim ilmeğim burada. Diğer yaprağımın kesim ilmeği burada. Arada bir ilmek var. Ne yapıyorduk? Bu 2 ilmeği yönlerini değiştirerek şişe alıyorduk. 3. ilmeği de ilave ederek bakın 3 ilmeği birlikte örüyorduk. Ördüm. Devam ediyorum. İkinci yaprak çalışmam için 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ana ilmeğim burada. Ana ilmeği görünce hemen bir dola. Ana ilmeği ör. Tekrar bir dola. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Yine kesim yapacak olduğum ilmekler burada bakın. 1, 2, 3. Ortadaki ilmekten giriyorum. Yönlerini değiştirip şişe alıyorum. 3. ilmeği de ilave edip 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola. Ana ilmeği ör. Bir dola. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde bakın bitiş ilmeğim burada, kesim yapacağım ilmek. Sonraki ilmekle beraber yönlerini değiştirip 2 ilmeği birlikte ördüm. Üçlü yaprak çalışmamın son artışını yaptım. 5 ajurlu olacak şekilde artık tamamladım. Şimdi bir sonraki sırada yeniden yaprak kurulumu yapacağız arkadaşlar. Bakın bir ilmek burada. Yeni ana ilmeğim. İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Ve dördüncüsü burada. Şimdi sırayı tamamlayalım. Bir ilmek ördükten sonra roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2 ilmek roba ayrımı için ördüm. Tekrar böyle dolayarak bir gizli artış yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Burada artış sıram var. 22 ilmeği ördüm. Son ilmeğimden önce bir gizli artırma yapıyorum ve son ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, anlaşılmıştır sanırım. Şimdi arka sırada var olan ilmeklerin tamamını örelim. Ters örgülerle ve ilk ilmeğimiz de dahil sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle beraber sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi artışımız yok zaten burada. Yani V artışımız yok. Bir önceki sırada artış yapmıştık. İlk ilmek de dahil. Ön beden ilmeklerimizi şöyle seri bir şekilde örelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüğümde bakın roba ayrımının olduğu yerdeyiz. Hemen gizli artışımızı yaptık. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm ve tekrar gizli artışımı yaptım. Şimdi ne dedik? Yeniden yaprak kurulumu yapacağız. Ne dedik? Şuradaki ilmekler, bakın ana ilmeğimin biri bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Bir yapraktı. 2 yaprak oldu. 3 yaprak oldu. Şimdi 4 yaprak olacak. Artık işaretlememe gerek var mı ana ilmekleri? Çok emin değilim ama şöyle işaretleyeyim. Yine de bakın, yaprağımın bitiş ilmeği benim yeni ana ilmeğim. O bir. Şu bir önceki ana ilmeğim, popcorn ilmeğimin olduğu yer. Bu ikincisi. Geldim. Bakın yaprağın yine 2 yaprağın bittiği yer. Yine alttaki popcorn ilmeğinin devamı. Üçüncüsü. Ve tam şurada kenarda yaprak kesimi yapmış olduğum ilmeğim de benim 4. ana ilmeğim. Şimdi bir artış yaptık. Bakın ana ilmek burada. Yanında 2 ilmek var. Yaprağa çalışacağız ya. Şimdi ne yapmıştık? 3 ilmekten sonra yapmıştık. 2 ilmekten sonra yapmıştık. 1 ilmekten sonra yapmıştık. Artık ilmeğimiz kalmadı. Artış yapacağız. Yaprağa başlayacağız. Şimdi artışımızı yaptık. Gizli artırmadan sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Bu bitti. 1. Sonra 1, 2, 3 ilmek ördüğümde bakın popcorn ilmeğim. Hemen onu çalışıp geliyorum. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım ve tekrar şişime aldım. Devam ediyoruz. Buralar aynı. Değişen bir şey yok. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. İkinci yaprak kurulumunu da yaptık. Devam edelim. 1, 2, 3 ilmek ördüğümde bakın burada popcorn ilmeğim var. Yine çalışıp geleyim. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım ve şişimi aldım. Devam ediyoruz. Şimdi 3 ilmek örelim. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Üçüncü yaprak çalışmamızı da kurduk. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüğümde yine popcorn ilmeğim var. Son popcorn ilmeğim. Bakın 1, 2, 3. 1 başladık. 2. Şimdi üçüncüsü.
Yine çalışıp geleyim arkadaşlar. Evet, çalıştım ve ilmeğimi şişime aldım. Şimdi devam ediyoruz. Son yaprak kurulumu. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Bakın roba ayrımının oraya geldim. Hemen gizli artışımı yaptım. Şimdi elbiseyi örerken burada yine bir ilmek bıraktık. Elbiseyi ören arkadaşlar hatırlayacaklar. Burada onu yapmıyorum. Çünkü ne dedim? Kolları bütün öreceğim arkadaşlar ve hırka kolu olduğu için bir tık büyük olmasını istiyorum. Bu kolun dökümlü olmasını istiyorum. Elbisede öyle yapmamıştım. Ama hırkada biraz daha büyük olmasını istediğim için bunu böyle çalıştım. 4. yaprak çalışmam bittiğinde hemen roba ayrımının orada oluyorum. Artışımı yaptım. Roba ayrım ilmeklerimi ördüm. Tekrar artışımı yaptım ve arka bedeni örüyorum. Şimdi arka bedeni örelim. Diğer kolun kurulumunu da size göstereyim. Sonra aynen yaptığımız şeylerin tekrarını yaparak o yaprağı da öreceğiz arkadaşlar. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptığımda bakın yine koldayım. Şuradaki ilk 2 ilmeği öreceğiz. Bakın ana ilmeğimiz burada. Yaprağa buradan başlıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ana ilmeğim bu. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Birinci yaprağı kurduk. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüm. Yine popcorn çalışmam var. Arkadaşlar diğer kurulumu bakın. Bir burada, bir burada yapalım. Popcornlarda çalışayım. Şu son kurulumu yine size göstereyim. Buralar zaten şunların aynısı. Evet, bakın yaprak kurulumlarımı ve popcorn çalışmalarını yaptım. Şimdi şuradaki son yaprağı yine beraber yapalım. Popcorn'dan sonra 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Tekrar doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Bakın roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım ve roba ayrım ilmeklerimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ön bedeni örerek sıramı tamamlayacağım. Yani arkadaşlar yaprak kurulumuna başlarken kola geliyoruz ya. Roba ayrımının 2 ilmeğini örüp artışı yaptıktan sonra direkt yaprak çalışmasına başlıyoruz. Kesimlerine başlıyoruz. Artık 1, 2, 3, 4 tane yaprak çalışmamız oldu. Aynı çalışmayı yapacağız. Sadece şurayı karıştırmayın. Roba ayrımından sonra artışımızı yapıp hemen yaprağa başlıyoruz. Hem burada hem burada. Sanırım anlaşılır olmuştur. Şimdi birkaç sırada böyle örelim. Zaten şu ana kadar kaç artış yaptık biliyor musunuz? 5, 10, 15, 16. artışımızı yaptık. 1-2 artıştan sonra artık ben artırmaları da bitirmeyi planlıyorum. Oldukça yeterli bir genişlik oldu. Zaten 4 numara şiş kullandım. Biraz da böyle dökümlü bir örgü olması lazımdı. Koldaki yaprak detayından kaynaklı. Ne kadar dökümlü o kadar güzel duruyor çünkü. Hırkanın, elbisenin tek bir esprisi var arkadaşlar. O da bu görmüş olduğunuz yaprak çalışması. Başka hiçbir esprisi yok. Bu yaprak çalışmasını bir sürü şeyde kullandık biz. Üzüm popcornlardan üzüm çalışması yaparak hırka yaptık, yaka yaptık, yelek yaptık, bere yaptık, yaptık. Şimdi de görmüş olduğunuz gibi işte yine hırkanın bu kez kolunda kullanarak örüyoruz.
Oldukça güzel ve oldukça geniş oldu. Şu ana kadar ki roba uzunluğumu da söyleyeyim size, kontrol etmek isteyen arkadaşlar olursa. Başlangıçtan itibaren ölçtüğümde arkadaşlar şu ana kadar 12 santim uzunluğunda bir örgü ördük. Muhtemelen 14 santimi filan bulur. Çünkü 16. artırma, 18 artırma civarı düşünüyorum. Yani 2 en fazla 3 kez daha artırırım. Şu modelle de alakalı. Kol altını bütün öreceğim ya. Örneğe de denk getirebileceğim bir sayıda olması lazım. Ona göre ayarlayacağım. Şimdi yapmamız gereken şey, dikkat edelim. Bir sıra artırıp bir sıra artırmadan V çalışmamızı yapalım. Roba artışlarına dikkat edelim ve zaten 4 tane yaprak çalışacağız. Yaprağımızı da birkaç sıra örelim, sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar yine uzun bir video oldu. Çünkü detaylı bir anlatım yapıyorum. Hiç kimse şaşırmasın diye. O yüzden tıpkı elbisede yaptığımız gibi 2 bölüm halinde, ama elbise kadar uzun değil. 2 bölüm halinde çalışmış olalım. Şimdi bu ilk bölümdü. İlk bölümle beraber ne yaptık? Başladık ve robamızı örmüş olduk. Bu birinci bölümümüz olsun. Birinci bölümümüz bitsin. İkinci bölümde de beden çalışması, alt beden çalışması, kol çalışması ve yaka lastiği ile beraber hırkamızı tamamlamış olalım. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere. Videonun altında açıklama kısmında birinci ve ikinci bölüm linklerini paylaşacağım. O yüzden hiç aramakta zahmet çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece açıklama kısmına bakarak birinci ve ikinci bölümün linklerine ulaşabilirsiniz.